Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Yeni bir videoda Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Bugün sizlere mutluluk, mutlu bağırsak ve GEPS diyeti hakkında görüşlerimi belirtmek istiyorum. Hipokrat'ı herkes biliyor. Hipokrat tıbbın babası, bizim babamız. Tam 2500 yıl önce yaşamış. Nerede? Burnumuzun dibinde. Bodrum'dan görülen Yunanistan'a ait Kos adasında. Hipokrat 2500 yıl önce şunu söylemiş. İnsanın bağırsakları mutluysa kendisi de mutlu olur. Mutluluk bağırsaktan geçer diye. Müthiş bir şey. 2500 yıl önceki öngörüye ve tıbbi bakışa bir bakın. Bugün son 20 yıldır Hipokrat'ın dediği konuşuluyor. Hipokrat'ın dediği araştırılıyor. Yani bağırsaklarımız mutlu ise, sindirim sistemimiz iyi ise biz de mutlu oluyoruz. Peki bu bağırsak mutluluğu, GEPS diyeti bunlar nedir? Bunların da birbiriyle bir alakası var. Öncelikle bağırsak deyince bizim floramız var. Yani flora vücudumuzdaki bakterilerin dengesidir. İyi bakteri ve kötü bakteri arasındaki dengeye bağırsak florası diyoruz. Eğer bağırsağımızda iyi bakteriler çok ise floramız dengeli. Kötü bakteriler çok ise floramız dengesiz. Ben burada kötü bakterilere terörist bakteriler diyorum. Yani teröristler çoksa bağırsağımızda mutsuz, keyifsiz oluyor. Floranın %95'i bağırsaklarımızdadır. Ama deride, gözde, vajinada da flora vardır. Yani oralarda da iyi bakteri, kötü bakteri vardır. Ama bizi esas etkileyen bağırsaklardır. Bağırsaklarımızı da ince bağırsaklar ve kalın bağırsaklar diye ayırmaktayız. İnce bağırsaklardan daha çok karbonhidrat, protein ve yağ emilimi olmakta. Kalın bağırsaklardan ise mineraller, su ve kısa zincirli yağ asitleri emilmektedir. Bağırsak diye geçmeyin. Bağırsaklarımızın içerisinde tam 100 trilyon bakteri var. Yanlış duymadınız. 100 trilyon bakteri. Bu 100 trilyon bakterinin ağırlığı nedir biliyor musunuz? 2 kilogram. Beyin kadar. Onun için ikinci beyin deniliyor. Ayrıca sinir ağının en fazla olduğu yer beyin, ikinci olarak da bağırsaklardır. Aslında bağırsaklarımızdaki bu bakteriler, mikroplar bir organdır. Karaciğer gibi, böbrek gibi, dalak gibi mikrop organı. İyileri var, kötüleri var. Allah herkese iyisini nasip etsin. Herkes de iyi olursa herkesin mutluluğu ve bağırsakları iyi olur. Yani şöyle bir şey olabilir belki. Kim mutluysa onun bağırsaklarındaki iyi bakteriler daha fazladır diyebiliriz. Peki biz bağırsaklarımızdaki bakterileri nasıl iyi sayıda tutabiliriz veya nasıl teröristler çoğalır? İşlenmiş gıdaları yediğimiz zaman kötü bakteriler artar. Fermente edilmemiş gıdalar kötü bakterileri artırır. Ağır metaller, toksinler, özellikle antibiyotikler kötü bakterileri artırır. Şimdi bağırsağımızda ince veya kalın bağırsak olsun, enterosit dediğimiz hücreler vardır. Bu hücreler bağırsaklarda iç içe geçmiştir. Çok sıkıdır. Bir astar gibidir. Yediğimiz gıdalar bağırsaklara geçince geçmesi gereken iyi gıdalar, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler, iyi olanların hepsi bu astardan geçer. Kötüler geçemez. Yani bir bariyer olmuş gibi, bir set gibi bir engel teşkil eder ve kötü bakterilerin, ayrıca yediğimiz toksinler, hormonlar, işlenmiş gıdalar bağırsak hücresinden bağırsağın kan damarının içine geçemez, orada bloke olur. Ama
işlenmiş gıdalar, ağır toksinler, metaller, bazı zararlı gıdalar bu bağırsak ağını şöyle tarif ediyorum. Bunu gevşetir. Gevşediği zaman bu gevşek alandan içeriye girmemesi gereken toksinler yani zehirler, ağır metaller. Bir de glutamat sodyum diye bir Çin tuzu var, haberiniz olsun. Her gün yiyorsunuz, güzel yemeklerde tadı çok güzelleştiriyor. Kanserojendir ve zehirlidir. Bunu sakın yemeyin ama bütün güzel çorbaların içerisinde vardır dışarıda, haberiniz olsun. Bunlar bağırsak duvarından kana geçiyor. Kana geçti ne yapacak? İki şey yapıyor. Hemen beyne gidiyor. Ne yapıyor beyni? Zehirliyor. Nörotoksinler. Beyin zehirleniyor. Birincisi bu. İkincisi gene bu zehirler bağışıklık sistemini çıldırtıyor. Bağışıklık sistemi bu antijenleri tanımıyor. Tanımadığı için bunlara demin de dediğim gibi terörist muamelesi yapıyor ve kavga başlıyor. Bu kavga başladığında egzama, astım, romatolojik hastalıklardan, romatoid artrit, lupus, skleroderma, belki de kronik enflamatuar bağırsak hastalıkları, Crohn, ülseratif kolit gibi hastalıkların tetiği çekilmiş oluyor. İşte bu durumda nörolojik olarak beyne gittiğinde ki nörotoksinler hastalarda otizmden tut da depresyona kadar, şizofreniye kadar, bipolar hastalığa kadar bir takım sıkıntılar meydana getirmekte. İşte bunu ilk önce fark eden Natasha Campbell diye bir İngiliz nörolog doktor ki birazcık acı bir durum. Çocuğu 3 yaşında otizm teşhisi konuluyor çocuğuna. Çocuğuna otizm teşhisi konduğunda bir bakıyor ki çocuğunun sindirim problemleri var. İshali var, gazı var, olmaması gereken sindirim problemleri var. Acaba diyor bu demin anlattığımız mekanizmadan dolayı bağırsak geçirgenliğini arttırıyor, oradan zehirli maddeler gidiyor, çocuğumun beynini mi zehirliyor diye düşünerek bir diyet geliştiriyor. Buna da GAPS diyeti deniliyor. İngilizce açılımıyla G gut demek ve GAPS de psikolojik ve sendrom. Yani bağırsak ve psikolojik sendromlar. Yani bağırsaktaki bozukluklar psikolojik sendromlar yapıyor diye, öğrenme bozukluğuna kadar bir takım sendromlar yapıyor diye düşünerek çocuğuna özel bir diyet uyguluyor. Özel diyette de dışarıdan işlenmiş gıdalar, market ürünleri bunların hepsini yasaklıyor. Ayrıca çok sevdiğimiz sütü yasaklıyor. Sütün içerisinde laktoz ve kazein de sızıntılı bağırsak yapabiliyor. Bunun dışında bol bol kemik suyu vererek, karbonhidrattan kaçınarak, yumurta ağırlıklı beslenerek, sebze meyve ağırlıklı beslenerek, hatta ve hatta baklagillerden nişasta türü olanları keserek ki sadece fasulye ve mercimekte yok, bunları keserek, sebzelerden de turunçgilleri keserek bir diyet hazırlıyor ve 1-2 yıl bunu uyguluyor, başlangıç diyeti. Uzunca bir diyet, GAPS diyeti 4-5 yıl sürüyor. Aslında zayıflama diyeti değil, sağlıklı beslenme diyeti herkes yaparsa iyi olur. Tabii bu GAPS diyetinin olmazsa olmazı evde yapılmış kemik suyu çorbası. Bunu uyguluyor. Daha sonra alışma dönemine geçiyor, 1-2 yıl kadar bunları alıştırıyor. Daha sonra da 4. 5. yılda da GAPS diyetinden çıkış diyet yaparak porsiyonları küçük yeni diyetler vererek kişiyi alıştırmaya çalışıyor. Temeli bu. Temelinde karbonhidratlardan, glutenden, sütten uzak duruluyor. Ayrıca fermente gıdalar burada çok önemli. Yani evde yapılmış yoğurt, turşu ve fermente edilmiş gıdaların verilmesi bağırsaktaki iyi bakterileri de arttırmaktadır. Bu yüzden fermentasyonda önem tutmakta. Meyveler içerisinde de avokado 1. sırada yer almakta. Bu diyeti yaptığımız zaman gevşeyen bağırsak duvarındaki alanlar, hücreler, sızıntılı olan yerler bu şekilde sıkılaşıyor ve bağırsak duvarından bağırsaklar içerisine zehirli maddelerin geçmesi engelleniyor. Bu engellenince beyin bir rahatlıyor, istirahat ediyor. Egzama, astım ve diğer immün sistem bozukluğu hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kronik enflamatuar hastalıkların
hepsi düzeliyor. Bağırsağımız çok önemli. Bağırsağın görevleri sadece yemek dışkılamak değil, bağırsak bütün vücudumuzun beyin kadar, belki benim için beyinden de önemli bir organdır. Biz bunları muayenehane ortamında çok fazla görmekteyiz. Özellikle bayanlar, bazen de erkekler bize şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal, geğirti, ekşime, yanma, kabızlık, dışkılama bozukluğu şeklinde şikayetlerle başvurmakta. Bu hastaların büyük çoğunluğunda bağırsak problemi, probiyotik problemi, sızıntılı bağırsak sendromu bulunmaktadır. Bunlara uygun probiyotik ve uygun diyet vererek sorunlarının çözüldüğünü görmekteyiz. Bu yüzden bu konu çok önemli, çünkü toplumun büyük kısmını ilgilendirmekte ve birçok hastalığın sebebi de bağırsak üzerinde kaynaklanmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalar çok fazladır. Bundan sonraki konuşmamda da yine probiyotik nedir, irritable bağırsak sendromu nedir, bunlara nasıl yaklaşılır, nasıl tedavi edilir konusunda bilgi vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Mutlu bağırsaklar.